Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Naruto mu daha güçlü yoksa Luffy mi daha güçlü bundan bahsediyorum. Videoyu yapma kararı almamın sebebi insanların bu konu hakkında çok yanlış bilgilere sahip olmasıydı. Anime Scale kanalının son yayınladığı Naruto vs Luffy videosundaki yanlışlardan da bahsediyorum. Kendisi sevdiğim bir kanaldır. Kendisi hakkında hiçbir aşağılama veya kötü söz söylemiyorum. Videoda iki animeden de ve üzerine bir de Boruto'dan spoilerlar bulunuyor. Bu video Naruto Shippuden'in tamamı, One Piece manga 1072'ye kadar ve Boruto manga 77'ye kadar olan bilgileri içerir. Uyarılarım geçtiğime göre videoya başlasın. İyi seyirler. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. İlk olarak farklı animelerin karakterleri nasıl kıyaslıyoruz? Bu sorunun cevabını verelim. Farklı hikayelerin karakterlerini kıyaslarken sergiledikleri başarıları dikkate alıyoruz. Örneğin hangisinin tepki hızının daha iyi olduğu açıklarken Naruto bu saldırıdan kaçtı, Luffy kaçamaz gibi argümanlar sunuyoruz. Mantığını anlattığıma göre şimdi başlayabiliriz. Arlong ile savaşan Luffy, Haku ile savaşan Naruto'dan güçlü değil. Bunun sebebi Naruto Haku ile savaşırken Kyuubi'nin gücünü kullanıyor ve bu güçle Chunin seviyesine çıkıyor. Chunin'lerin hepsi Arlong'dan daha güçlüdür. Bunun kanıtı ise Arlong'un gücü en fazla 8A, yani büyük bina seviyesine ölçeklenir. Zaten Luffy ile savaştığı sırada binayı yok etmişlerdi diye hatırlıyorum. Chunin'lerin gücü ise sesin dörtlüsü üzerinde ölçülüyor. Sesin dörtlüsü 7C tier alıyor. Yani küçük kasaba seviyesi olarak ölçülüyor. Genma ve Raizo yorgun olmalarına rağmen sesin dörtlüsüyle savaşıp hayatta kalıyorlar. Choshi kelebek modu ile güçünü 100 kat arttırıyor ve Jirobu'yu yeniyor. Bu üyelerle savaşabilen Naruto ve arkadaşları 7C tier alıyor. Haku'nun gücü Zabuza ile kıyaslanabilir. Zabuza ise Kakashi ile savaşabilecek kadar güçlü. Zabuza 7B tier alıyor. Bu durumda Haku da 7B, yani küçük şehir seviyesi oldu. Kısacası Haku Arlong'dan daha güçlü. Naruto da çakrası azalmış Haku'yu yenebiliyor. Ama tahminen çakrası full olsa bile yenebilirdi. Haku çakrasının az olduğunu kendisi de söyledi ve Naruto evreninde çakra azalınca hızla düşüyor. Yine de aşağı yukarı Haku'nun seviyesinde olduğu için Arlong'dan güçlü olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak Land of Wayward Naruto büyüktür Arlong Kark Luffy diyebiliriz. Çok sıkılmayın diye bazı sezonları atlıyorum ve klasik Naruto vs Time Skip öncesi Naruto'ya geçiyorum. Yani Vermilion Rasengan Naruto vs Kabus Luffy. Kabus Luffy Marineford halinden daha güçlü olması lazım. Gekko Moria'nın Oars'tan güçlü olduğu belirtildi. Oars ise 7A, yani dağ seviyesidir. Aynı şekilde Pacifista, Zoro ve Sentomaru da bu seviyede. Yani zaman atlaması öncesi Luffy en fazla 7A, yani dağ seviyesi olabiliyor. Naruto ise Vermilion Rasengan ile High 7A, yani büyük dağ seviyesidir. Bu durumda güç ve dayanıklılık olarak çocuk Naruto Time Skip öncesi Luffy'den güçlü. Ama hız olarak Luffy çocuk Naruto'dan hızlı. Bunun sebebi ise Pacifista lazerinden kaçabilmesi. Noro Noro no Mi meyvesi yapan elemanın saldırısından kaçabilmesi örnek olarak gösterilebilir. Yani zaman atlaması öncesi Luffy ve 14 yaş Naruto savaşırsa Luffy hız farkı sayesinde kazanır. Ancak güç ve dayanıklılık olarak Naruto daha güçlü. Eğer ki ikisinin de hızını eşitlersek Naruto alır. Şimdi güncel Luffy ile Shippuden Naruto'yu kıyaslayalım. Hagoromo'dan güç aldıktan sonra Naruto gezegen seviyesi oluyor. Birçok Naruto haterı Naruto'yu zayıf göstermek için serideki bütün gezegen seviyesi
benzer ifadelere çeviri hatasıdır. Şimdi Naruto gerçekten gezegeni yok edecek kadar güçlü mü değil mi bundan bahsediyor. İlahi ağaç gezegeni yok edebilecek kadar güçlü. Madara ise bu ağacı sömürdü. Üzerine bir Rinneganlı hali için Hagoromo'ya yaklaştı deniliyor. Hagoromo'nun henüz Kyuubi Jinchuriki olmamış hali bile Kaguya ile savaşabiliyor. Tabi Hamura'dan da yardım alıyor. Kaguya gezegeni yok edebilecek kadar güçlüdür. Aynı şekilde Toneri Tenseigan'a sahip ve Tenseigan da gezegeni yok edebilecek kadar güçlü. Zaten filmin içine birçok kez gezegeni yok etmek istediğinden bahsediyor ve lazeri bile ayı bölebiliyor. Naruto da Toneri'ye hasar verebildiği için gezegen seviyesidir. Bunun dışında Madara'ya ve Kaguya'ya da vurabildiği anlar oldu. Base SP'sini halindeyken V1 Chubidara'ya ciddi bir hasar vuruyor. Buradan Base SP'sini hali bile 5 V tier alıyor. Luffy ise gezegeni yok edebilecek kadar güçlü değil. Luffy en fazla çoklu kıta seviyesi olarak ölçülüyor. Bunun sebebi One Piece'te 5. kademe bir güç başarısı yok. Yani Luffy 5C veya 5B tier alamıyor. Gezegen ile kıta arasında çok büyük bir büyüklük farkı vardır. Yani Naruto Luffy'den büyük bir farkla daha güçlü. Şimdi bazıları Databook'ta beyaz sakal için kullanılan gezegeni yok edebilir ifadesinden bahsedecektir. Ancak bu da kanıt olarak kullanamaz. Çünkü karakterin gezegen seviyesi olduğunu kanıtlamak için yetersiz. Ayrıca bu ifade Prime beyaz sakal için kullanılıyor olabilir. Luffy de şu an yaşlı beyaz sakaldan güçlü olabilir. Genç halinden hiçbir şekilde daha güçlü değil. Yani bu söz Luffy'yi etkilemiyor. Ayrıca One Piece'teki en güçlü karakterlerin güçleri ada, ülke ve kıtayı yok etmek ile övülüyor. Mesela Big Mom için adayı yok edebilir dendi. En az ada seviyesi oluyor. Bu seviyenin üstünde zaten, örnek olarak söyledim. Doflamingo bir ülke olan Dressrosa'yı yok edebilir. Yanlışsa düzeltin, Dressrosa bir ülkeydi diye hatırlıyorum. Diğer 5 ile Luffy'yi en yüksek çoklu kıta seviyesine koyabiliyoruz. O da Shiki sayesinde diyebiliyorum. Şimdi hızından bahsedelim. KCM1 Naruto'nun hızı 4xPTL olarak ölçülüyor. 4. Raikage'nin hızını ışık hızı olarak alırsak KCM1 Naruto'nun hızı 8xPTL oluyor. 7. Kapugai'nin hızı KCM1 Naruto'ya yakın. 800 saldırısı için gücü ve hızı 5 kat arttırıyor deniliyor. Bu sayede 8. Kapugai'nin 800 saldırısı ışıktan 40 kat hızlı oluyor. Eğer ki 4. Raikage'nin hızını ışık hızı değil de Relativistic Plus alırsak 40xPTL değil 20xPTL oluyor. Base SPSM Naruto ise en az bu seviyede bir hıza sahip. Çünkü Madara'ya Blitz atıyor. Bir de bunun üstüne Kyuubi Chakra modu kullanıyor. KCM güç arttırdığı gibi hızlı da arttırır. Yani Naruto'nun sadece genç hali bile bu kadar hızlı oluyor. Boruto'daki hali Shippuden halinden daha hızlı. Boruto da Baryon moda da sahip oluyor. Baryon modu ile adult KCM formu arasında 20 kat güç ve hız farkı vardı. Luffy ise en yüksek 15xPTL oluyor. VSB'de onaylı olan hız hesaplaması ile 8xPTL oluyor. Bazıları gear açtıkça karakterin hızı çarpılarak artıyor diyor. Ancak bu ne kadar doğru belli değil. Gear açtıkça hızı katlanarak artacak olsa bile yine Baryon moddan hızlı olamıyor. Naruto'nun Rasen Shuriken'de Duranek vardır. Bunu Rasen Shuriken iç organları vurabilmesinden anlıyoruz. Kısacası Luffy istediği kadar dayanıklı olsun, Rasen Shuriken yakalanırsa ciddi hasar alır. Ayrıca Naruto Luffy'yi varoluştan silebilir. Bunun kanıtı ise hakikati arayan kürelere sahip olması. Bu küreler varoluştan silebilir. Genelde One Piece fanlarının buna karşı sunduğu argüman şudur. Hiruzen kürelerin özelliğini Onoki'nin Jinto'na benzetiyor. Jinto için Databook'ta rakiplerin atomlarına ayırır diyor. Yani Gudoodama varoluştan silmiyor, atomlarına ayırıyor. Öncelikle bu yanlış. Çünkü Hiruzen küreler hakkında bir hipotezde bulunuyor. Ayrıca Hiruzen atomları göremez. Yani Onoki'nin tekniğine benzetti diye iki tekniğin de işlevi aynı olmuyor. Ayrıca Narutopedia kendisinde de teorileştirildi diyor. Kesin olmadığını belirtiyor. Şimdi Luffy'nin hakisi var, Naruto dokunulmaz diyenler var. Bu konudan bahsedelim. Ben mangada güncelim ama hakisi olmayanlar hakisi olan
olanlara hasar veremiyor bilgisi nerede geçiyor hiç görmedim. Biraz araştırdım ve gördüğüm kadarıyla Logia meyve kullanıcılarına hasar verebilmek için Haki'ye sahip olmak gerektiğini öğrendim. Eğer ki bu tarz bilgileri dahil ederseniz biz de Genjutsu'yu dahil ederiz. Genjutsu çakra akışını değiştirerek yapılıyor. Çakra ise Naruto evreninde yaşam enerjisidir. Çakra bitince karakterler ölüyor. Şimdi diyeceksiniz ki Luffy'nin çakrası yok. Yani Genjutsu'na etkilenmez. Çakrası olmasa bile Haki de bir çeşit yaşam enerjisidir. Yani teknik olarak Itachi, Luffy Genjutsu'yu alabilir. One Piece'deki karakterlerin Genjutsu'ya karşı dirençleri yok. Yani Shisui ve Kuranai bile Genjutsu yapamadan teklemezlerse One Piece evrenindeki herkesi alıyorlar. Tabi hız farkı çok yüksek olduğu için Kuranai Genjutsu yapamadan Luffy tarafından mağlup edilir. Bir de Naruto'da fiziksel olmayan etkileşim haksı var. Bunun kanıtı ise Kaguya'nın portalların eliyle dokunabilmesidir. Yani Naruto Logia meyvesi yemiş kişilere de dokunabilir. Dolaylı yoldan onlar da hasar verebilir. Hadi diyelim ki bunu da kabul etmediniz. Naruto Logia meyvesi yemiş birisini alıp denize atabilir. Zaten meyveyi yiyen kişiler suda yüzemiyor. Naruto Luffy'nin iyileştirmesini aşabilir mi? Evet, aşabilir. Rasen Shuriken iyileştirmeyi kesiyor. Tsunade bile bunu iyileştiremeyeceğini söylüyor. Ayrıca Keiichi ve bir Naruto'nun Mu'ya hasar verdiğini gören Kabuto, Mu'nun iyileşmesinin zaman alacağını söylüyor. Mu bir Edo Tensei bilimi ve Edo Tensei ile dirilenler çok hızlı iyileşir. Şimdi gelelim Luffy güneş tanrısı bu yüzden daha güçlü diyenlere. Öncelikle bir karakterin tasarım olarak bir mitolojik tanrıya benzetilmesi onun gücü için bir övgü değildir ve tier'ini yükseltmez. Yani mangada Luffy'yi güneş tanrısına benzettiler de Luffy güneş sistemi seviyesi olmuyor. Genel olarak tier bilmeyen kişileri kandırmak için uyduruyorlar böyle şeyleri. O zaman bu mantıkla bakılırsa Naruto'da aşure moda sahip, mitolojide aşure tanrısı var diye Naruto'da onun kadar mı güçlü oluyor? Hayır, olmuyor işte. Kısacası bu mantık saçma. Ayrıca Sasuke'nin Amaterasu tekniği için güneş kadar sıcak değiniyor. Ama Luffy Amaterasu'ya karşı ne yapabilir? Şimdi Luffy en fazla hangi Naruto formundan güçlü? Bunu cevaplayalım. Base CP'sinden güçlü olmadığı kesin. Varak KCM2 artı Seijal'den güçlü olabilir. Sebebi de 5 beynin aşağısında bulunan en güçlü formu bu. Yani sorarsanız en fazla Luffy genç KCM2 artı Sage Naruto'dan güçlü oluyor. Naruto bu formda Hashirama'dan güçlü. Ama Hashirama'nın Genjutsu kullanmasına izin verilirse Genjutsu ile Luffy'yi yener. Eğer ki Genjutsu ve Edo Tensei birimleri dahil edilirse Luffy Edo Jinchurikileri ve Edo Itachi'yi yenemez. Aynı şekilde su hapishanesi tekniğinden dolayı Kisame Luffy'yi yenebilir. Tabi bunun için ikisinin hızını eşit almak lazım. Öbür türlü Kisame Luffy'yi yakalayamaz. Kısacası Luffy'yi Naruto evreninden birisiyle kıyaslayacaksak en mantıklısı Hashirama ve Minato olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoda merak ettiklerinizi ve katılmadığınız yerleri yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp yeni Naruto ve One Piece videolarına haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eylemlerimiz devam edecektir.